değişik tür olarak ne söyleyebilirim burada çektiğim? Sıkıntı yok. İçi boş yani. Etrafta da uçan kuş da yok zaten. Şansımızı deneyelim bakalım. Belki bir şey denk gelir. Gel. Beğenmedin. Al bunu ye. Bugün kuş gözlemciliği için yine her zaman geldiğimiz yerlerden biri olan Hazar Gölü'ne geldik. Elazığ'da bulunan Hazar Gölü'ndeyiz. Şu anda bugün ayın 8'i. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu arada tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Onu kutlayarak başlayalım. 8 Mart günü buraya geldik, bu bölgeye. Daha önce de geldiğimiz bir yer. Kuş göçleri yavaş yavaş başladı arkadaşlar. Biz bunu geçen hafta leylekleri görerek ilk önce kuşların göçünün başladığını fark etmiştik. Yalnız leyleklerin görüntüsünü alamadım. Şu anda da genel olarak kuş gözlemciliği yaptığım bir noktadayım. Kuş göçü başladı. Yavaş yavaş gelmeye başladılar, az önce dediğim gibi. Şimdi etrafı bir dolaşacağız bakalım. Gerçi öğleden sonra saatleri, şu anda fazla bir hareketlilik yok. Ancak bazı değişik kuşların öttüğünü duyuyorum çevrede. Şu arka tarafta kalıyor. Şu tarafta bir dere var. Oraya bakacağız. Şu taraf zaten Hazar Gölü. Şimdi size oraları da göstereceğim. Şu tarafta da küçük bir ormanlık arazi var. Buraya da gireceğiz. Ormanın içine gireceğiz. Şu anda hemen şuradaki ağacın üstünde bir kuş ötüyor ama tabii ötüşünden hangisinin olduğunu bilmiyorum tür olarak. Evet, şimdi hazırsak başlayalım.
Saka. Hemen şu ilerideki suyun içinde kalan çalıların üzerinde yaz aylarında gece balıkçıları 80-100 adet arası saymıştım geçen sene. Orada yuvalanıyorlar. Daha doğrusu yuvalarını oraya yapıp yapmadıklarını bilmiyorum ama o çalıların üzerinde onları görüyoruz yaz aylarında. Geçen internet sitesi üzerinden de kontrol ettim. eBird adlı sitede daha önceki kayıtlarıma baktım. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül gibi o bölgelerde çektiğim kayıtları oraya kaydetmişim. Yani kışın burada olmuyor gece balıkçılığı. Küçük ak balıkçıl ve gri balıkçıl bazen nadir de olsa kışın görüyoruz ama mesela bu kış hiç gece balıkçılığı görmedik burada. Şu arkamda görmüş olduğunuz göl kıyısında yaz aylarında genellikle birçok tür ben burada çektim. Yani mesela değişik tür olarak ne söyleyebilirim burada çektiğim? Kızılbacak çektim bir tane. Onun dışında bir tane dövüşken kuş çektim. Bunları geçen sene çektim burada. Tam şu görmüş olduğunuz yerde. Güneş şu istikametten doğuyor. Şu tarafa doğru geliyor. Böyle sabah mesela 5-6 gibi güneş doğuyor diyelim. 8-9 gibi şu tarafa doğru gidiyor. Dolayısıyla güneş ışığını tam şu şekilde arkama almış oluyorum. Kuşlar da tam önümde kalıyor. Bazen buraya kamuflaj atıyorum yere. Orada yatıyorum. Kuşlar beni fark etmiyorlar. Bazen arabanın içinde cama bir tane küçük kamuflajım var. Onu seriyorum. Onun arkasından çekiyorum kuşları. Yani bu bölge aslında zengin bir bölge. Bir de çoğu insan tarafından pek bilinen bir yerde değil. O yüzden kuşlar burayı daha çok tercih ediyorlar. Onun dışında küçük akbalıkçıl, diğer martı türleri, gece balıkçılları, gri balıkçıl burada nadir gördüm. Birkaç kez gördüm gri balıkçılı. Göl kıyısında değil ama hemen şu istikamette, yani ağaçlık olan bölgenin olduğu yerde, orada da ne oluyor? Sığırcık oluyor. İbibikler oluyor yazın. Az önce saka gördük. Büyük ihtimalle videonun arasında onu da göstermişimdir fotoğrafını. İşte küçük ötücü kuşlar da gölün bu kısmındaki ormanlık alanda oluyorlar. Dediğimiz gibi şu anda göç daha henüz tam da başlamadı aslında. Yavaş yavaş başlıyor. Şu anda pek bir hareket yok. Tabii birkaç gün içinde buraya sabah erken saatlerinde de gelip tekrar bir kontrol yapacağım yani. Eğer yeni görebileceğimiz kuşlar olursa onları da kaydedeceğiz. Böylelikle. Şu tarafa doğru bir devam edelim. Bir de şurada sığırcıkların yuva yapmış olduğu ağaçlar var. Delikleri falan var. Şimdi onların olduğu yere doğru gidelim. Az önce bahsetmiş olduğum alana geldik. Sığırcıkların
ağaç kovuklarında yaptıkları yuvaların olduğu bölüme geldik. Şurada bir tane büyük gözüküyor. Bilmiyorum oradan gözüküyor mu? Buradaki ağaçların kovuklarına ya da kendileri mi artık ağaç kakanlar mı oydu orayı bilmiyorum. Bayağı normal bildiğiniz o oyuklardan var. İçinde geçen sene çekmiştim. Sığırcık yavruları falan var. Tabii şu anda alanda bir hareket yok. Fazla bir kuş hareketliliği yok. Ama biz yine de bir şu tarafa doğru gidip biraz daha yakından bakalım. Evet, yuvalardan birine geldik şimdi. Tabii şu anda kuş yok burada. O yüzden yuvaya bu kadar yaklaşmamızda da bir sıkıntı yok. İçi boş yani. Etrafta da uçan kuş da yok zaten. Daha önce geçen yılda çekmiş olduğum bir sığırcığın burada yavrusunu beslediği bir poz yakalamıştım. Hemen şurada birkaç tane daha delikler var. Onları da birazdan gösteririm. Sığırcığı nasıl çektim yakından? Fotoğraf makinesinin menzili normalde yeterli. Hemen şurada yol var. Yolun orada arabayla durup burayı çekebilirsiniz ama çok net olmuyor. Ben nasıl yaptım onu? Şöyle nereye koymuştum? Buralarda bir yere koydum işte. Yanılmıyorsam şu bölgeye koymuştum. Tripodu buraya koydum. Makineye kayıt tuşuna bastım. Video kaydediyordu. Ben o esnada uzaklaştım. Araba belli bir mesafedeydi. Arabanın yanına gittim. Daha sonra uzaktan izlemeye başladım. Kuş geldi. O sırada tabii kaydetmiş oldum. Bu şekilde çekmiştim. Daha yakından çekmek için. Foto kapanımız falan olmadığı için bu şekilde bir yöntem bulmuştuk. Evet arkadaşlar, şu ağaçlardaki o delikler ve o kuşların yuvaları, şu iki tanesi işte, biri orada biri de burada. Şöyle biraz geri alıyorum. Zaten bir saniye, şu anda kamera tripodun üstünde. Şöyle çevireyim. Şurası da Hazar Gölü zaten. İşte burada su kuşlarını izlerken hemen şu anda bulunduğumuz yerde de diğer kuşları izleme şansımız oluyor. Açlıktan zayıf düşmüş bir yavrucak. Çok zayıf, kemikleri sayılıyor. Biraz bisküvi falan verdim ama yanımda da yiyecek bir şey yok. Ne vereyim şimdi ben buna? Şimdi hemen arkamda görmüş olduğunuz bölgede, hemen suyun kenarında kendime bir yara hazırlayacağım. Matım var, uyku tulumum var. Mümkün olduğunca suya yakın bir noktaya uzanıp üzerime de kamuflaj ağı sereceğim. Ve kuşları beklemeye başlayacağım. Bakalım, pek bir umudum yok gerçi bu saatte. Kuşlar da beni görüyor şu anda, oraya gidip hazırlık yaptığımı görecekler. Büyük ihtimalle bir şey çekemeyeceğiz ama hem size göstermek için hem de bir şansımızı denemek için şimdi şu göstermiş olduğum bölgeye gidip orada dediğim şekilde bir hazırlığımı yapayım. Orada
şansımızı deneyelim bakalım. Belki bir şey denk gelir.
Evet, kamuflajlı kuş gözlemimizi tamamladık. Gözlemden önce de söylediğim gibi fazla bir şey beklemiyordum. Yani bir beklentim yoktu. Çünkü hemen arkamızdaki alanda şu anda ters ışıkta olduğu için kamerayı bu şekilde çevirdim. Zaten fazla bir kuş çeşitliliği yok. Aslında kuşlar var ama hep bildiğimiz türler. Martı, işte sakarmeke, saksan, karga gibi. Bu türler var. Balıkçıları falan bekliyordum aslında. Bir tane gri balıkçıl sesi duyar gibi oldum ama gelmedi. Ön tarafa doğru gelseydi onu çekebilirdim. Gelmedi. Ee, Ne vardı o, neydi onun adı? Akkuyruk sallayan sürüsü var burada. Uçuşuyorlar. Üçerli, dörderli gruplar halinde. Birkaç tane onları çekebildim. Saksan diyorum. Saka çektik. Biraz uzak mesafede martılar vardı. Onlar zaten çok ilgimizi çekmiyor. Ama uzun zamandır yapmadığımız bir aktivite olduğu için yine de güzel oldu. Biraz kafa dinleme açısından düşündüğümüzde gerçekten iyi geldi yani. Sakin bir yer. Sessiz. Bu arkadaşımız da geldi. Buna biraz bisküvi falan verdim ama tabii karnı aç. Hayvan bayağı zayıf düşmüş. Buralarda pek beslenme imkanı bulamıyor galiba. Yiyecek de bir şey yok arabada. O yüzden veremedim. Sadece bisküvi vardı. Yani bu iş böyle arkadaşlar. Kuş gözlemciliği bir hobi. Benim için nasıl başladı? Ee, Kuş gözlemcisi diye bir program vardı. İz TV'de. Beyin Sports'un, Beyin TV'nin daha doğrusu bir kanalı olan İz TV'de Kuş Gözlemcisi diye bir belgesel serisi vardı. Bir gün akşam saatlerinde denk geldim. Bir bölümünü izledim. Hoşuma gitti. Hatta Niğde Ala Dağlar'da geçiyordu o bölüm. Onu izledikten sonra kuş gözlemciliğine biraz ilgi duymaya başladım. Biraz internetten araştırma falan yaptım. Trakuş isimli bir siteyi buldum. Trakuş'a üye oldum hatta. Yalnız oraya fotoğraf yüklerken bilgisayarım da biraz eski benim. Biraz sıkıntı çektim yani fotoğrafları yükleyemedim. Birkaç tane fotoğraf yükledim. Daha sonra hata falan verince yüklemekten vazgeçtim. Aslında bayağı bir fotoğraf çekmiştim eski makinamla. Daha sonra nasıl söyleyeyim? eBird isimli dünya çapında bir site var. Oraya Kuşbank diye de geçiyor. Oraya üye oldum. Oraya fotoğraflar yüklemedim ilk başta. Sonradan yavaş yavaş yüklemeye başladım. Sonra bir ara bilgisayar formatlanınca diğer ilk çekmiş olduğum fotoğrafları kaybettim. Tekrar baştan başlamak zorunda falan kaldım. Yani şu anda o sitede 122 tane tür fotoğrafım var. Fotoğraf kaliteleri çok iyi olmasa da tür sayısı açısından belgeleme amaçlı yaptığım için şu anda 122 tür ama e, makine yanında yokken mesela bir kuş görüyorsun. Fotoğrafını çekemiyorsun. Doğal olarak onu kaydetmedim yani. Görmüş olduğum ama fotoğrafını çekmediğim kuşları oraya eklemedim. Sadece elimde fotoğrafı olanları ekledim. Bu şekilde bir hobi yani bu hafta sonları ya da ne zaman boş vaktim olduğunda kendimi doğaya atıyorum yani kuşların fotoğrafını çekip onların videolarını çekmek. Doğada zaman geçirmek güzel bir aktivite. O yüzden bu tür e, bu tür aktivitelere ilgi duyuyorsanız maddi açıdan da tabii en azından bir dürbün ya da giriş ne derler? Giriş modelinde bir makine de lazım. Eğer böyle bir imkanlarınız varsa bu hobiyi sizlere tavsiye ederim. Gerçekten ya en azından benim için güzel bir hobi yani ben seviyorum kuş gözlemciliğini. Herkese de tavsiye ediyorum. Eğer doğa dostuysanız, doğayı seviyorsanız kuş gözlemciliğini size de tavsiye ediyorum.
Yavru gece balıkçıları diye bir video var. Videom var daha doğrusu YouTube kanalında. Onları çektiğim yer işte tam şu çalıların olduğu yerde. Sabah erken gelmiştim. Onları burada çekmiştim. Bu bölge güzel bir yer gerçekten. Fazla insan da gelmiyor buraya. Yazın kalabalık oluyor da genelde bu hafta içi falan daha sakin oluyor. O yüzden burayı tercih ediyoruz daha çok. Evet, bugün de bir kuş gözlemimizin sonuna geldik. Şu anda ters ışıkta olduğumun farkındayım. Biraz karanlık çıkıyor muhtemelen. Ama arkadaki manzara çok güzel olduğu için size bunu göstermek istedim. Kuş gözlemcisi olarak son bir şeyler söylemek istiyorum videoyu bitirirken. Yaşadığımız bazı sıkıntılar oluyor bizim doğada gezerken. Avcı zannediyorlar. Ne bileyim insanlar böyle elimizde makinalarla gezerken gördüklerinde bir tuhaf karşılıyorlar. Sanki e, arazilerini fotoğrafını çekiyoruz ya da ne bileyim işte özel hayatlarını çekiyoruz falan zannediyorlar herhalde. Biraz önce tuhaf karşılıyorlar. Sonra e, diyaloğa geçtiğimiz zaman işte kuşların fotoğrafını çektiğimizi, video falan çektiğimizi söylediğimizde o zaman tabii biraz daha normal karşılıyorlar. E, Jandarma geliyor bazen. En son geçen sene buraya geldiğimde jandarma geldi. Balıkçı mısın, avcı mısın diye sordular. Kuş fotoğrafçısıyım deyince onlar da şaşırdı yani. Daha önce fazla görmemişler herhalde. Onun dışında aslında bizim en çok dikkat etmek istediğimiz, dikkat çekmek istediğimiz noktalardan birisi çevre kirliliği arkadaşlar. Yani bu nereye gitsek bu değişmiyor. Yani sadece şuraya örnek verebilirim. Temiz gördüğüm bir yer Pertek. Gerçekten Pertek'te bir belediyeye ait sanırım bir mesire alanı var. Geçen sene oraya da gittim. Gerçekten temizdi yani. En azından çoğu yere göre bayağı temizdi. Yerlere falan fazla çöp atılmış değildi ama tabii bu istisna olarak söylüyorum. Bunun dışında genel olarak nereye gitsek etraf çöplerle dolu. Burada da hala görüyorum mesela şu istikamette var. İnsanlar yiyip içtiklerini, poşetleri, karton bardakları, pet şişeleri atıyorlar yani. Hani bu bir zeytin kabuğu olur, ne bileyim portakal kabuğu olur, soğan kabuğu olur. Bunları atarsınız belki organik olduğu için doğada çözünmesi daha kolay olabilir ama onun dışında hemen şurada görüyorum küçük bir halı parçası var. Yani bu doğayı bizler geldiğimiz zaman böyle kirli bulduğumuzda mesela diyoruz ki yani burası kirliymiş, buraya oturmayalım, gidelim daha temiz bir yer arıyoruz. Temiz bir yerde oturalım diyoruz. Ama biz de gittiğimiz zaman orayı kirletiyoruz yani. Bu gerçekten insanlarımızın artık ne bileyim buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Yani etrafımızdakileri uyaralım diyeceğim. Bu sefer bir şey dediğin zaman adam ne bileyim insanlar da bir tuhaflaştı yani son zamanlarda biliyorsunuz. O çöpü oraya atma desen adam belki de kavga etmeye falan gelecek. Yani sana ne diyecek bilmem ne. Yani üzülüyoruz biz kısaca böyle söyleyeyim. Bu çevrenin bu şekilde kirlenmiş olmasına. Şurada göl kıyısında buradan da görüyorum. Bir sürü plastik atıklar var arkadaşlar. Bunlar bizi üzüyor. Dün haberlerde gördüm bir tane küçük bir fok
fok balığı mı deniyor artık, fok diyeyim ben. Balıkçıların atmış olduğu ağlara dolanmış. Hayvan kurtulamıyor da işte insanlar gitmişler onu kurtarmışlar falan. Yani gerçekten bunlar üzücü. Bizim daha duyarlı olmamız gerekiyor. Bu çevreyi biz böyle kullanıp daha sonraki nesillere aktarmamız gerekiyor. Temiz bir şekilde aktarsak daha güzel olur. Dediğim gibi bir yere piknik yapmaya gidiyorsunuz. Her tarafın pislik içinde olduğu bir yere gitmek var. Bir de daha temiz, daha güzel kullanılmış, temiz bırakılmış bir yere gidip orada piknik yapmak var. İşte herkes kendini denetlesin bu konuda bence. Belki de en kolay çözüm bu olabilir. Etrafı kirletmemek gerekiyor. Çevreyi kirletmemek gerekiyor. Yani şimdilik bu kadar. Daha fazla da uzatmayalım. Uzun bir video oldu galiba. Daha sonra bu aralar fazla çıkamıyoruz kuş gözlemine. Bazı sıkıntılar var. Yani benzin fiyatlarının sürekli yükselmiş olması, yükseliyor olması. Gideceğimiz yerlerde ne bileyim bazen hava şartları, bazen işte dediğim gibi maddi şartlar bizi zorluyor artık. Fazla çıkamıyoruz yani. Yine devam edeceğiz kuş gözlemciliğine, doğa gezilerine. Yaz biraz havalar ısındığı zaman doğa yürüyüşlerine gideceğiz. Dağlara tırmanmaya falan çalışıyoruz. Bazen başarılı oluyoruz, bazen yorulup. Evet arkadaşlar, az önce fotoğraf makinesinin şarjı bitti. Tam olarak nerede kesildi konuşmam bilmiyorum. Son olarak şunları söyleyeyim. Eğer bu tür içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki dönem yaz dönemi, artık sık sık yani elimizden geldiği ölçüde e, doğaya çıkmaya çalışacağız. Yine kuş gözlemleri, doğa yürüyüşleri, tırmanışlar, işte tarihi öneme sahip olan bazı yerlerin gezilmesi gibi çeşitli aktivitelerimiz oluyor. Eğer sizler de bu tür içerikleri beğeniyorsanız dediğim gibi kanalımıza abone olup bize destek olmanızı rica ediyoruz. Çünkü yaklaşık bir yıldır kanala video yüklüyoruz ama fazla istediğimiz sayıda aboneye ulaşamadık. İzlenme sayıları da çok düştü son zamanlarda. Yani bunu rica ediyoruz, sadece bu kadar söyleyeyim. Başka videolarda, başka kuş gözlemlerinde, doğa yürüyüşlerinde, diğer aktivitelerimizde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Herkese esenlikler diliyorum.